Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş çok hoş, çok güzel, farklı bir örgü modeli anlatacağım. Bebek örgülerine kullanabilirsiniz. Kendi örgülerinizde kullanabilirsiniz. Bere, atkı, bebek battaniyesi muhteşem olur. Dediğim gibi farklı bir model arkadaşlar. Ben ip olarak orta kalınlıkta ip kullanacağım. Şiş olarak 3,5 numara şiş kullanacağım. Ama siz örerken şişi daha kalın. Yani ipe göre şiş daha kalın olursa daha şu ışık daha güzel duruyor. Böyle puf puf duruyor, onu da söyleyeyim. Modelinden bahsedeyim. Modelim 2 ilmek ve katları artı 2 ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor. Hazırsanız şöyle ipimi kenara alayım. Şişime 18 tane ilmek attım. 2 sırada bir düz bir ters şeklinde lastik örgü ördüm arkadaşlar. Şöyle size daha iyi anlatabilmek adına. Modelimiz arkalı önlü 4 sıradan oluşuyor ama bir sonraki desende yana kaydığı için ben size 8 sıra olarak anlatacağım. Evet. Şimdi arka yüzden modelimizin ilk sırası da arka yüzden başlıyor arkadaşlar. Modelimin tersindeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldığım sırayla bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra düz örerek ilerliyorum. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde modelimin ikinci sırasındayım. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Bu sırada da hiçbir işlem yok. Sırayla bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde modelimin 3. sırasındayım. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 3. sırada sırayla bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, ters örerek 3. sıramızı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde desenimin 4. sırasındayım. Desen yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu ilk ilmeğim. İkinci ilmeği şöyle alttan, bakın bu teli alıyorum. Haroşa teli var karşımda. Altta. Bunu alıyorum. Sol şişime aktarıyorum. İkisini bir düz olarak örüyorum. Bir tane tek ilmeği düz örüyorum. Düz örerek ilerleyeceğiz. Sadece desen yapıyoruz arkadaşlar. Sıradakini tek ördüm. Sıradaki ilmeği, bakın bu alttaki haroşa telini alıyorum. Sol şişime aktarıp ikisini bir örüyorum. Bir tane tek ilmek örüyorum. Sıradakini alttan tel alıp sol şişime aktarıp ikisini bir örüyorum. Bir tane tek örüyorum. Sıradakini alttan tel alıp sol şişime aktarıp ikisini bir örüyorum. Sıradakini tek örüyorum. Sıradakini alttan tel alıp şişime aktarıp ikisini bir örüyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerliyoruz. Evet, sırayı tamamladım. 4. sırayı tamamladım. Çevirin. Bir desenimiz bitti aslında. Şimdi sonraki desene geçeceğiz ama dediğim gibi yana kayacak. Birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Modelimizin 5. sırası. Düz örerek ilerliyorum. Evet, sırayı tamamlayalım. Çevirdim. Ön yüzde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Düz örerek ilerliyorum. Evet, birinci desende, ikinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz. Düz örerek ilerliyoruz.
Sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. 3. sırada ne yapsak? Aynı işlem. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde desen sırasındayım. Bir alt sırada ilk kenar ilmekten sonra hemen desen yapmıştık. Şimdi ilk ilmekten sonra bir tane ilmeğimi örüyorum yana kaysın diye. Bunu ördüm. Sıradaki ilmeği alttan haroşa telini alıp sol şişime aktarıyorum ve ikisini bir örüyorum. Bir tanesini tek örüyorum. Başlarken ilk desende bir tane ördük. İkinci ilmeğe desen yaptık. Şimdi ikinci desen sırasında, yani sonraki desen sırasında da kenar ilmekten sonra bir ilmek ördüm. Üçüncü ilmeği desen yaptım. Evet, sıradakini alttan telini alıp sol şişime aktarıp ikisini bir örüyorum. Bir tek ilmek örüyorum. Diğerini alttan tel alıp sol şişime aktarıp ikisini bir örüyorum. Bir tek örüyorum. Diğerini alttan tel alıp sol şişime aktarıp ikisini bir örüyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Sonraki sıralarda hangisini örüp hangisini alttan alacağınızı anlarsınız arkadaşlar. Desen kendisini belli edecek. Evet, ben burada bir bakayım modelime. Evet, şu teli almayı unutmuşum. Evet, sıranın sonuna geldim. Evet, ikinci desenimi de tamamladım. Ama model ilerledikçe kendisini gösteriyor arkadaşlar. Şöyle çevirdim. Tekrar birinci sırada ne yaptıysak aynı işlem. Kenar ilmekten sonra ne yapıyorum? Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Birinci desen sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Böyle devam edeceğiz. Evet, şöyle sesle anlatayım arkadaşlar. Dediğim gibi ilk desen sırasında kenar ilmekten sonra ikinci deseni alttan tel alıp o şekilde ördük. İkinci desende de kayması için üçüncü ilmeği, yani bunu buradaki teli alıp o şekilde ördük. Öyle devam edersiniz. Böyle ben size büyük parçada ördüm. Bunu göstereyim arkadaşlar. Bunda pek anlaşılmıyor. Dediğim gibi biraz ilerlemek gerekiyor model için. Evet, bakın çok hoş, çok güzel. İlerledikçe bu şekli alıyor. Şöyle dediğim gibi ince ip, kalın şiş kullanırsanız şöyle bu şekilde hoş bir desen alıyor. Modelimiz biraz esniyor arkadaşlar. Lastik kısmını başlarken dilerseniz fazla ilmek atıp sonra bu kısımda eksiltme yapabilirsiniz. Evet, böyle çok hoş. Şöyle farklı açılardan da bakın. Değişik bir model. Arkası da bu şekilde. Bebek battaniyesi olur. Çocuk hırka muhteşem olur diye düşünüyorum. Süveter, pantolon örebilirsiniz. Muhteşem olur. Bere, atkı örebilirsiniz. Değişik, farklı, hoş bir model. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.